Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimdeki görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Öncelikle duvar parçamızı yapıyoruz. Daha sonra duvar parçamızın üzerine yan şerit parçaların başlangıcını yapıyoruz. En son kapağı da aynı şekilde duvar parçamdan başlayarak tamamlıyorum. Bu şekilde esneme yapmayan bir askı yaptım. Daha önce birçok çantada da kullanmıştık. Bu çantada da aynı askıyı kullanmak istedim. Dilerseniz hazır bir askı da tercih edebilirsiniz. Aksesuarları yaşadığım yerdeki tuhafiyeden aldım. O yüzden linkini paylaşamıyorum ama ipin linkini sizler için açıklama kısmına bırakıyorum. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri de bulunuyor. Siz de kendinize uygun renk ile çantanızı kolaylıkla yapabilirsiniz. 4 numara tığ kullanıyoruz. İpime uygun tığ ile başlangıcımı yapıyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Molen Premium PP Cord 4 numara ipini tercih ettim. İpimin özelliklerinden bahsetmem gerekirse 200 gram 230 metre uzunluğunda polyester makrome ipi de diyebiliriz. 4-4,5 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. Ben de 4 numara tığ ile örgümün başlangıcını yapıyorum. Siz de kendi ipinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. İpin linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Tıklayarak inceleyebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Toplamda 30 tane zincir çekiyoruz. 30 tane zincirimi çektim. 30 tane zincir bende kaç santim ölçüsünde hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 17,5 santim ölçüsünde 30 tane zincir. Şimdi zincirimin arka tarafını döndürüyorum. Hemen yandaki bakın arka daldan tığımı geçirdim. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğne. Yandaki arka daldan tığımı geçiriyorum. Sık iğne. Sık iğne. Bakın zincirimizin ön tarafı, arka tarafından batma işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın buradaki birinci zincirimize herhangi bir batma işlemi yapmıyoruz. Ve sıra sonunda saydığımda 29 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Hemen dibindeki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son boşluğumun arka dalından tığımı geçirdim, ipimi çektim ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Ve saydığımızda yine 29 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafına dönüyorum. Bir tane zincir, hemen dibindeki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalına geldim, sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Ve yandaki boşluğa şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son boşluğumun arka dalından tığımı geçiriyorum ve sık iğnemi yaparak 3. sıramı tamamladım. Ve yine saydığımda 29 tane sık iğneye ulaşmış oldum sıra sonunda. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir, hemen dibindeki boşluğun arka dalına geliyorum. Bir tane sık iğne. Ve bu şekilde her boşluğun arka dalına bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ve sıramızı tamamlayınca bir üst sıraya bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Burada önemli olan eksiltme veya arttırma yapmadan her zaman 29 tane sık iğne ile istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam edelim. Şimdi toplamda 29 sıra boyunca gittim ve yeterli uzunluğa ulaştık. Bakın bu noktadan itibaren ölçtüğümde toplamda yaklaşık 15 santim ölçüsünde bir örme işlemi yapmış olduk. 29. sıramdan sonra yani 30. sıramdan itibaren eksiltme yapıyorum. Hem sağda hem solda. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim, bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çekip bıraktım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Ve devamında her boşluğun arka dalına batmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar.
Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son 2 boşluğum kaldı. Birinci boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi bıraktım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bırakıyorum. 3 tane ilmeğimi tek seferde çekerek hem sağda hem solda eksiltmemi yapmış oldum. Ve 2 tane eksiltme yaptık. Sıra sonunda saydığımızda 27 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi burada şöyle ben ilmek belirleyici takıyorum. Sıramızı karıştırmamak adına. Bunun üzerine 3 sıra boyunca 27 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Hemen şöyle döndüm. Bir tane zincir çektim. Bakın dibindeki boşluğun arka dalından tığımı geçiriyorum. Ve bir tane sık iğne. Arka dala geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve 27 sık iğne ile 3 sıra boyunca gidip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi 3 sıra gittim. Eksiltme yapmış olduğumuz sırayı saymıyoruz. Şu an 33. sıramı tamamladım. 34. sırama başlıyorum. 34. sıramda yine aynı şekilde hem başta hem sonda eksiltme yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir çekip bıraktım. Yandaki boşluğa geldim. Bir çekip bıraktım ve 3 ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Devamında sıra sonunda 2 tane boşluğumuz kalana kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane boşluğum var. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Ve yandaki boşluğa geldim. 3 ilmeğimi tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Ve sıra sonunda saydığımızda 25 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Ve bu şekilde bir üst sıra için örgümün diğer tarafına döndüm. Şimdi bunun üzerine bakın ben yine bu sıramda ilmek belirleyicimi taktım. Üzerine yine 3 sıra 25 tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra bir kez daha eksiltme yapıyorum. 3 sıra boyunca gidip gelelim. Diğer eksiltmemizi yine aynı şekilde beraber yapalım. Şimdi 37 sıra boyunca devam ettim. Bakın ilmek belirleyicim üzerine 3 sıra aynı şekilde devam ettikten sonra yine eksiltme yapıyoruz. 38. sıramda bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğun hemen yandaki daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim, bıraktım. Yandaki boşluğa geldim ve hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 tane boşluğum var. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. 3 ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Ve saydığımızda 23 tane sık iğneye ulaşmış olduk sıra sonunda. Şimdi bu bizim 3. eksiltmemiz oldu. Üzerine aynı şekilde 4 sıra boyunca üzerine aynı şekilde 3 sıra boyunca gidiyorum. 23 tane sık iğne ile. Daha sonra bir kez daha aynı şekilde eksiltme yapıyoruz. Ve üzerine en son eksiltmemizden sonra yani 4. eksiltmemizden sonra üzerine 2 sıra aynı şekilde sık iğne yaparak devam edip geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi bakın 4. eksiltmemi de yaptıktan sonra üzerine 2 sıra boyunca gittim ve son sıramda 21 tane sık iğne ile devam etmiş oldum ve toplamda kaç sıra gittim? 2, 4, 44 sıra boyunca giderek birinci parçamızı tamamladık. Bu da hemen kaç santim sizlere söylemek istiyorum. Yaklaşık 22-22,5 santim ölçüsünde. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? Hemen parçamı bu şekilde çevirdim. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Ve buradaki zincirin tepesinden öncelikle zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne. Ve yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Başlangıçtaki zincirin tepesine batma işlemi yaparak başlıyoruz. Ve sıra sonuna kadar direkt boşluktan batma işlemi yapıyoruz. Birinci sıramızda. Daha sonrasında sıra sonunda 29 tane sık iğneye ulaşmamız gerekiyor. Çünkü başlangıçta bizim 29 tane sık iğnemiz vardı hatırlarsanız. Ve 29 tane sık iğne ile 29 sıra boyunca gitmiştik. Ve 29 sıra sonrasında 30. sıramızda eksiltmeye başladık ve 4 kez eksiltme yaptık. Burada ne yaptıysak onun aynısını yapıyoruz. Şimdi burada başlangıç yaptım. 29 tane sık iğneye ulaştıktan sonra modelimiz hep aynı şekilde devam ediyor. 29 sıra boyunca 29 sık iğneye devam ediyorum. Daha sonra eksiltmeler yapıyorum. En son noktamıza kadar devam edip geliyoruz.
Şimdi sıra geldi yan parçamızı yapmaya. Yan parçamızı nasıl başlıyoruz? Tam orta kısmından itibaren 8 tane sağ 8 tane sol olacak şekilde boşluk sayıyoruz. Bakın ben bir tanesini yaptım geldim. Yine burada belli bir uzunluğa ulaşana kadar hep aynı ilmek sayısıyla devam ediyoruz. 16 tane sık iğne ile devam ediyoruz. Daha sonrasında burada yapmış olduğumuz gibi eksiltmeler yapıyoruz. Şimdi tam karşılık gelen noktada ben 8 tane saydım. Tam şu orta kısımdan bakın 8 tane sağda 8 tane solda olacak şekilde. Şimdi burada tam karşılığında eşit gelen noktadaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. 2 3 4 5 6 şöyle şu 7 ve son 8. Bakın 8 tane boşluğuma sık iğnemi yaptım. Mutlaka sayarak devam ediyorum. Şimdi bu tarafta da 8 tane yapmış olmam gerekiyor. Toplamda 16 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemi yaptım. Tam orta kısmı olması önemli ve karşılıklı iki parçamızın da eşit noktada olması gerekiyor. Çünkü bu kenar parçamızı yapıyoruz ama aynı zamanda buradaki 16 tane sık iğnemiz de bizim tabanımız için olacak. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. İlk boşluğum bakın arka dalından tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğun arka dalındayım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalında bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi 16 tane sık iğneye ulaştığımızı söylemiştim. 16 sık iğne ile aynı çantamızın duvar parçasında yapmış olduğumuz gibi 21 sıra boyunca devam edip geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi 21 sıra boyunca gittim. 21 sıra bakın şu şekilde katladığımızda bizim eksiltme yapacağımız noktaya kadar geliyor. Burada şimdi 22. sıramdan itibaren eksiltmeye başlıyorum. Bir tane zincir çektim. İlk boşluğun arka dalından tığımı geçirdim. İpimi çekip bırakıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum şimdi. Her boşluğun arka dalına bir tane sık iğne yaparak. Sıra sonuna geldiğimde 2 tane boşluğum var. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bırakıyorum. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini beraber çekerek sondaki eksiltmemi de yapmış oldum. Şimdi devamında örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi burada aynı çantamızın duvar kısmında olduğu gibi üzerine 3 sıra hiç eksiltme yapmadan devam ediyorum. Şimdi birinci sıramızı başladık. Üzerine 2 sıra daha gidiyorum. Daha sonrasında yine eksiltme yapıyorum. Hem başta hem sonda. Üzerine 3 sıra gidiyorum. Yine eksiltme yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda sadece 10 tane sık iğne kalana kadar eksiltmeye devam edelim. Sıra sonunda 10 tane sık iğne kaldıktan sonra üzerine 2 sıra daha 10 tane sık iğne ile devam ettim ve parçamı tamamladım. Bakın 10 tane sık iğneye ulaştım. Üzerine 2 sırada 10 sık iğne ile devam ettim. Şimdi örgümüzün ters tarafından bir sabitleme işlemi yapacağız. Bakın burası örgümüzün düz tarafı. Tersten yani içten bir dikme işlemi yapıyoruz. İpimi uzun kestim ki dikmek için hemen şöyle iğneme ipimi geçiriyorum. Bakın parçalarımızı birleştiriyoruz. Bu şekilde karşılıklı tutarak buradan bir başlangıç yapıp buradaki köşeye kadar. Sonrasında bakın buradaki parçamızı ve diğer parçamızı aynı şekilde sabitleme işlemi yapıp geliyoruz.
Dikme işlemi tamamladım ve örgümü ön tarafını çevirdim. Bakın bu şekilde kalıp gibi bir duruş elde etmiş olduk. Gayet güzel oldu. Şimdi kapak kısmını yapacağız. Ben burada ilmek belirleyiciler taktım. 2 tane sağda 2 tane solda sık iğne bırakıp devam edeceğim. Toplamda 18 tane sık iğneden oluşuyor olacak kapak. Buradaki boyut tamamıyla size kalmış bir şey. Dilerseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkardım. İçte bulunan daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalındayım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğne ve bu şekilde ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar devam ediyorum hemen. Buradaki ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Ve burası son boşluğum. Bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer tarafına döndüm. Bir tane zincir. Yine aynı şekilde model devam ediyor. Dibindeki boşluğa dönüyorum. Bir tane sık iğne. Arka dalındayım bakın. Arka dalından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğun arka dalına geldim. Bir tane sık iğne şeklinde devam ediyorum. Şimdi bu şekilde 18 tane sık iğne yaparak istediğiniz kapak uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Kapak için 16 sıra boyunca gittim. 16 sıra bende kaç santim uzunluğunda hemen söylemek istiyorum. Yaklaşık 8,5-9 santim ölçüsünde kapağı tamamlamış olduk. Ve bu şekilde ön parçama aksesuarı da sabitledim. Şu şekilde açılıp kapanabilen bir tane aksesuar sabitleme yaptım. Gayet şık bir görüntü elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi sıra geldi askıyı yapmaya. Askı için ipimi 2 kat halinde yapıyorum. Çünkü böyle zayıf bir askı olsun istemiyorum. Birazcık sert ve tok bir yapıda olsun istediğim için. Bir tane zincir çekeceğim. Bir tık zorluyor 2 kat halinde olduğu için. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Şimdi burada da halkanın üzerine örme işlemi yapıyoruz. Halkadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve bir tane şöyle ipimin bir tanesi kaçtı. Bir tane sık iğne. Halkanın içerisine döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında döndürüyorum örgümü. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen buradaki bakın ikinci boşluktan sık iğnemden daha doğrusu tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Örgümü döndüm. Şimdi tığım üzerine hiç ipimi almıyorum. Bakın bu alttaki şöyle döndürüyorum örgümü. Bu şekildeki trabzan yaptım. Örgümü döndürdüm. Döndürdüğümde bakın burada bu şekilde boşta duran dalı görüyorsunuz. Tığımı geçiriyorum. İpimi içinden şöyle üste doğru çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çektim. Şimdi ilk sefer biraz sıkı olduğu için zorlayabiliyor sizi. Bakın döndürdüm. Yine altta bulunan daldan iğnemi geçiriyorum. 2 tane tek seferde çektim. Döndürdüm. Altta bulunan daldan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Döndürdüm. Ve bu şekilde bakın hep aynı şekilde devam ediyoruz. Ta ki istemiş olduğunuz askı uzunluğuna ulaşana kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 2 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum. Ve burada şöyle bir tane zincir çekip artık ipimizi gizleyeceğiz. Ve burada mutlaka bu tarz ipleri yani polyester makrome ipleri en son yakma işlemi yaparak şöyle bir yapıştırıp gizlediğinizde daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Hem de sökülme olmayacaktır. En son bakın buradan şöyle boşluktan ve diğer taraftaki boşluktan halkamı geçirdim. 2 boşluktan aynı başlangıçtaki 2 sık iğne gibi düşünebiliriz. Devamında
bunu buraya sabitliyoruz. En son iplerimizi dediğim gibi yakarak gizlemesini yapacağız. Tam ortadan halkamızı sabitliyoruz. Evet. Ve bu şekilde çantamızı da tamamlamış olduk. Yaklaşık bir yumağımın tamamını kullandım. İkinci yumağımdan çok az bir miktarda kullandım. 1,5 yumak yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.